Modern toplumun hızlı iletişim araçları ve sosyal medya platformları dedikodu ve gıybetin yayılmasını kolaylaştıran mecralar haline geldi. Bir sohbetin arasında farkında olmadan başkasının özel hayatına dair bir şeyler paylaşıyor olabiliriz. Ama bu masum görünen eylemlerin ardında ne yatıyor? Dedikodu ve gıybet sadece bir alışkanlık mı, yoksa derinlere işleyen bir sorun mu? Bu videoda bu soruların peşine düşecek, hem İslam'ın bu konudaki uyarılarını hem de bilimsel araştırmaların bulgularını derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız bu toplumsal hastalığın kökenlerine birlikte inelim. Psikoloji bilimi, dedikodunun ve gıybetin ne kadar yaygın olduğunu ve insanların bu tür davranışlardan neden kaçınmakta zorlandığını araştırmıştır. İnsanlar arasındaki sosyal bağları güçlendirmek ve grup içindeki statülerini korumak için dedikodunun cazibesine kapılırlar. Sosyal bağ kurma ve grup içi dinamikleri anlamına gibi işlevleri olsa da dedikodu ve gıybetin çoğunlukla yıkıcı etkileri vardır. Araştırmalar, dedikoduya katılan kişilerin bir süre sonra ciddi psikolojik sorunlar yaşayabildiğini ortaya koymuştur. Stres, düşük özsaygı ve yalnızlık gibi sorunlar dedikodunun bireyler üzerindeki olumsuz etkileri arasında sayılabilir. Dedikoduya maruz kalan kişiler ise toplum içinde izole olma, güven problemleri yaşama ve sosyal ilişkilerinde zorluklarla karşılaşma gibi durumlarla yüzleşebilirler. Sosyal bilimciler dedikodunun toplum üzerindeki etkilerini de incelemişlerdir. Dedikodu, toplumlar arasında güveni zedeler ve insanları birbirinden uzaklaştırırlar. Bir toplumda dedikodunun yayılması o toplumun bütünlüğünü tehdit eder ve sosyal bağları zayıflatır. Toplum içindeki bireyler dedikodu yüzünden birbirlerine güven duymamaya başlarlar. Bu da sosyal bağların kopmasına ve toplumsal huzursuzluğa yol açar. Gıybet ve dedikodunun sosyal sonuçları da bir o kadar yıkıcıdır. Dedikodu, insanların arkasından konuşarak onların itibarlarını zedelenmesine ve ilişkilerin bozulmasına neden olur. Güvenin azalması, bir toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesi için gerekli olan sosyal sermayenin azalmasına yol açar. Sosyal psikologlar, dedikodunun toplumdaki negatif etkilerinin sadece bireyler arasındaki ilişkilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumsal yapının geneline zarar verdiğini belirtmektedir. Kur'an-ı Kerim, müminlerin dilin kötü kullanımına karşı defalarca uyarmış ve dilin doğru bir şekilde kullanılmasının önemini vurgulamıştır. Ey iman edenler! Zandan çokça kaçının. Çünkü zan bazen günahtır. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın ve bir kısmınız diğer kısmınızı arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyendir. Bu ayet gıybetin ne kadar ağır bir günah olduğunu gözler önüne seriyor. Aynı şekilde dedikodu ve gıybetin toplumu içten içe nasıl çürüttüğünü de vurguluyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed gıybeti en net ifadelerle tanımlamış ve bu davranışın ne kadar tehlikeli olduğunu vurgulamıştır. Bir gün sahabelerle otururken gıybet nedir bilir misiniz diye sorar. Sahabeler Allah ve Resulü daha iyi bilir der. Peygamberimiz kardeşiniz hakkında hoşlanmayacağı bir şeyi söylemektir diye buyurur. Sahabeler ya söylediklerimiz doğruysa diye sorunca Peygamberimiz Hz. Muhammed eğer söylediklerin doğruysa
gıybet etmiş olursun. Eğer yalan söylüyorsan iftira etmiş olursun diyerek bu tür konuşmaların ne kadar tehlikeli olabileceğini belirtmiştir. İslam'da gıybet ve dedikodu sadece bireysel bir günah değil, aynı zamanda toplumsal bir kötülük olarak da kabul edilir. İmam Gazali gibi büyük alimler gıybetin sosyal yapıyı nasıl bozduğunu ve topluluklar arasında güveni nasıl yok ettiğine detaylı bir şekilde açıklamışlardır. Gazali, İhya Ulumuddin adlı eserinde gıybetin topluma verdiği zararları anlatırken bu eylemin insanların kalplerinde düşmanlık ve güvensizlik tohumları ekmesine neden olduğunu vurgulamıştır. İslami öğretiler dedikodudan kaçınmak için pratik yollar sunar. Emin olmadığımız konularda sessiz kalmak, bir başkasının arkasından konuşmaktan kaçınmak ve başkalarını bu tür zararlı konuşmalardan alıkoymak, İslam'ın dilin kötü kullanımına karşı önerdiği adımlardandır. Ayrıca Peygamber Efendimiz şu hadisini hatırlatmakta fayda var. Kim Allah'a ve ahirete gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Modern psikoloji ise bu konuda bazı stratejiler sunar. Pozitif konuşmalara odaklanmak, yargılayıcı düşüncelerden kaçınmak ve konuşmalarımızın etkisini sürekli olarak gözden geçirmek, dedikodu yapmaktan kaçınmamıza yardımcı olabilir. Ayrıca kişinin kendisini sık sık sorgulaması, başkaları hakkında konuşurken gerçekten bu konuşmanın faydalı olup olmadığını düşünmesi, dedikodudan uzak durmanın etkili bir yolu olabilir. Eğer daha önce dedikodu ya da gıybet yaptıysak, Allah'tan haksızlık yaptığımız kişilerden af dilemek, bu tür hatalardan dönebilmemiz için atmamız gereken önemli bir adımdır. Sosyal medya kullanırken de dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktalardan biridir. Günümüzde sosyal medya platformları üzerinde yapılan paylaşımlar ve yorumlar çok hızlı bir şekilde dedikoduya dönüşebilir. Bu nedenle sosyal medya kullanımında dikkat olunmalı ve başkalarının özel hayatlarına dair bilgi paylaşımından kaçınılmalıdır. Sosyal medya kullanımı ile ilgili veriler hangi ülkelerde dedikodunun daha fazla olabileceğine dair ipuçları da vermektedir. Özellikle Filipinler, Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye gibi ülkeler internette en çok zaman geçiren ülkeler arasında yer alıyor. Bu durum bu ülkelerde sosyal medya üzerinden dedikodunun daha yaygın olabileceğini düşündürüyor. Çünkü sosyal medya dedikodunun en çok yayıldığı yerler olarak kabul ediliyor. Ayrıca Piv Canter gibi kuruluşların dünya çapında yaptıkları anketlerde ekonomik ve sosyal durumu kötü olan ülkelerde insanların olumsuz duygularının daha yüksek olduğu ve bu tür duyguların dedikoduyu arttırabileceği belirtilmiştir. Türkiye gibi ülkelerde ekonomik durumun kötü olduğu rapor ediliyor. Bu da ülkemizde dedikodu ve gıybetin en yüksek seviyede olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak dedikodu ve gıybet sadece sözlerimizle sınırlı kalmaz. Kalbimizdeki niyetlerin ve zayıflıkların da bir yansımasıdır. Unutmayalım ki her dedikodu hem söylediklerimizi hem de kendimizi kirleten bir gölge gibi ruhumuzun üzerine çöker. Dinimiz bu tür kötü alışkanlıklardan uzak durmamız gerektiğini açıkça belirtirken bilim de dedikodunun bireyler ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor. Bu videoda öğrendiklerimizi hayatımızın bir parçası haline getirelim. Başkalarının eksikliklerini üzerine konuşmak yerine kendi eksikliklerimizi düzeltmekle meşgul olalım. Çünkü niyetinde Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğimiz gün dudaklarımızdan dökülen her kelime birer şahit olacak. Sözlerimizle iyiliği yayalım, gönülleri kırmak yerine tamir edelim. Bu dünyadan göçüp gittiğimizde ardımızda güzel anılar ve hayırla anılacak bir isim bırakalım. Rabbimiz hepimize güzel ahlak, temiz bir dil ve arınmış bir kalp nasip etsin. Sağlıcakla kalın.